Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger gibi yumuşacık, nefis bir kek tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabımıza 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek mikserin orta devrinde ortalama 3 dakika boyunca çırpalım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani klasik su bardaklarından. Karışımın renginin beyazlaması gerekiyor. Şu an karıştırmaya yeni başladım. Karışımın rengi sarı gördüğünüz gibi. Birkaç dakika sonra karışımın rengi beyaza dönecek ve böyle krema kıvamına gelecek. Birazdan bunu net bir şekilde göreceksiniz. Ortalama 3 dakika gibi bir süre bunun için yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi rengi beyazladı. Kıvamı krema kıvamı gibi oldu. Ne kadar güzel çırparsanız o kadar yumurta kokusu olmayacaktır kekinizde ve daha güzel kabaracaktır. Bu önemli bir püf nokta. Ardından 1 su bardağı oda sıcaklığındaki sütü ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağı ekliyorum. Bu sıvı malzemeleri de ekledikten sonra mikseri çalıştırmadan şöyle bir çırpıcı tel gibi çırpıyorum. Çırpıcı telle çırpar gibi çırpıyorum. Kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. 2 su bardağı un bu ölçüler için tam olarak yeterli geliyor. 2 su bardağı unu ekledim. Ardından 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı kadar da kakaoyu ekliyorum. Ve bu malzemeleri eliyorum. Sizler daha yoğun kakaolu seviyorsanız eğer 3 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Bana göre 2 yemek kaşığı tam olarak ideal oluyor. Kuru malzemeleri ekledikten sonra çok uzun süre çırpmayacağım. Şöyle çok fazla kuru malzemelerin kabarmaması için şöyle bir karıştırıyorum. Ardından mikseri çalıştırıyorum. Mikseri çalıştırmaya başladıktan sonra karışımın içerisinde topak kalmayıncaya kadar çırpıyorum. Ortalama yarım dakika kadar çırptığımı söyleyebilirim bu aşamada. Sonrasında spatula ile toparlayacağım. Çünkü uzun süre çırpmaya devam edersem karışımın oluşan hacmi sönecektir. Yumurta ile birlikte çırptığımızda bir hacim kazandı, gördünüz az önce. Bu hacmin sönmemesi gerekiyor ki kekimiz güzel bir şekilde kabarsın. Şöyle spatula ile kenarlarından toplayarak alttan üste dairesel hareketlerle biraz karıştıralım. Çok da söndürmeden belirttiğim gibi. Bunu normal kek kalıbında, borcamda hazırlayabilirsiniz. Benim elimde böyle hazır kalıplar vardı. Yağlamadan kullanılan. Onlar da hazırladım. Muffin kalıplarında da hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz kalıpta hazırlayabilirsiniz. Orta boyutlardaki bir kek kalıbında tam olarak ideal olacaktır bu ölçülerle. Son olarak ben üzerine damla çikolata ekledim. Bu şekilde sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz tabii ki. Ama biraz çikolata yoğunluğu olsun istedim. Diğer tarafta fırınımı 170 derecede ısıtmıştım. 170 derecelik fırında pişirmeye gönderdim. Benim fırınımda tam olarak 30 dakikada, yani yarım saatte pişti keklerim. Almadan önce şöyle kürdanla test ettim. İçerisi çok güzel bir şekilde pişmiş. Ardından fırından aldım. Sıcaklığı çıktıktan sonra kalıptan çıkarıyorum. Sıcakken kalıptan çıkarmaya çalışmayın. Çünkü bu sefer dağılabilir. Ilıklaşsın muhakkak. Şöyle iç dokusunun yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum kekin. Dokusu tek kelimeyle harika oluyor, inanın. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yumuşacık, nefis bir lezzet. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.